Dünyada her saniye 2,5 megawatt yeni elektrik talebi doğuyor. Peki bunu karşılayacak en basitinden bir rüzgar enerjisi santrali kurmak kaç yıl sürüyor? En az 3 yıl. Yani sistem sürekli açık veriyor. Ve o açığın faturasını tahmin et, kim ödüyor? Şimdi sana bir şey soracağım. O düğmeye bastığında yanan ışık. Sence o elektrik oraya nasıl geliyor? O düğmenin arkasında aslında inanılmaz bir sistem var. Yıllar süren mühendislik çalışmaları, devasa yatırımlar, binlerce kilometre kablo, yüzlerce trafo merkezi ve bunların hepsini ayakta tutan kararlar, maliyetler, operasyonlar. Sen düğmeye bastığında bir santral bir yerde o enerjiyi üretiyor. Şebeke onu taşıyor, trafo dönüştürüyor ve milisaniyeler içerisinde lamban yanıyor. Bu sistem dünyanın en karmaşık mühendislik altyapılarından biri. Ve bu sistemin her halkası bir maliyeti sahip. Şimdi talep bu sistemi nasıl zorluyor ona bakalım. Düşün, dünya 1990'da 5,3 milyar insandı. Bugün 8 milyarı geçti. O 5,3 milyar insan bugünkü tüketimin üçte birini kullanıyordu. Ya bugünkü 8 milyar? Gece yarısı Netflix akıyor. Fabrikalar hiç durmadan üretiyor. Yapay zeka her soruya saniyeler içerisinde cevap veriyor. Ve bunun için devasa veri merkezleri her dakika çalışıyor. Ve bu sadece büyük sistemler değil. Her ev daha fazla cihaz barındırıyor. Her cihaz daha fazla veri işliyor. Her veri merkezi daha fazla enerji tüketiyor. Biliyor musun? Tek bir büyük yapay zeka modelini eğitmek, bir insanın tüm yaşamı boyunca harcadığı enerjinin birkaç katını tek seferde tüketiyor. Nüfus 1,5 katına çıkarken ev başına düşen cihaz sayısı 5 katına çık. Enerji tüketen sistem sayısı ise saymakla bitmiyor. Talep anında artabiliyor. Arz asla anında artmıyor. Bu makas açıldığında ne olur? Mantıklı soru şu. Tamam, o zaman daha fazla santral kuralım. Kulağa basit geliyor ama gerçeklik çok farklı. Bir baraj kurmak ortalama 8 ila 12 yıl sürer. Bir nükleer santral 15 ila 20 yıl. Bir rüzgar çiftliği bile 3 ila 5 yıl arasında. Bunların fizibilite raporları ve çevre etki değerlendirme raporlarını hazırlamak zaten yıllarca sürüyor. Yani bugün sabah daha fazla enerjiye ihtiyacımız var kararı verseler bile o elektrik en erken 3 yıl sonra prizine ulaşıyor. Ama talep bu sabah arttı. Sadece bir ülkede değil, dünyada her yıl yaklaşık 80 milyon insan daha elektriğe erişiyor. Bunun üstünde bir de mevcut tüketimin sürekli artışını ekle. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre küresel elektrik talebi önümüzdeki 10 yıl %30 üzerinde artacak. Ama yeni santral yapım süreleri değişmedi. Hala yılları alıyor. Bu ikisi arasındaki zaman farkı kapandığında sistem rahatlar. Peki ya açıldığında fiyatlarımız yükselir. Bu ekonominin en basit kuralı. Enerji piyasası bu kuraldan hiçbir zaman muaf olmalı. Ve tam bu noktada dünya bir de fosil yakıttan çıkmaya başlıyor. Bu gerekli, bunu tartışmıyorum. Ama gerçeği de görmek lazım. Bu boşlukta talep durmadı. İnsanlar ışık yakıyor, fabrikalar çalışıyor, hastaneler, okullar, veri merkezleri hiç durmuyor. Ama üretim eksildi. Almanya bunu bizzat yaşadı. Yenilenebilir enerjiye Avrupa'nın en büyük yatırımını yaparken geçiş döneminde enerji fiyatları kıtanın en yükseği oldu. İyi niyetin bedeli geçiş döneminde her zaman faturaya yansıyor. Ve bu maliyeti en sonunda kim ödüyor? Ama sorun sadece santral kurmakta değil. Çünkü enerji üretsen bile onu taşıman gerekiyor. Dünyanın büyük bölümündeki enerji şebekeleri onlarca yıl önce tasarlandı. O zamanki talebe göre boyutlandırıldı. Bugün o hatlardan çok daha fazla elektrik geçirmek istiyorsun. Trafolar sınırlı, hatlar sınırlı, kapasite sınırlı. Bir bölgede talep patladığında şebeke buna anında uyum sağlayamıyor. Yani enerji üretildi ama sana ulaşamıyor. Görünmez bir darboğaz. Şöyle düşün. Adeta 8 şeritli bir otoban inşa ettin ama şehre giriş kapısında hala 2 şeritlik eski bir köprü var. Trafik orada tıkanıyor. Enerji sisteminde de tam olarak bu oluyor. Ve bu darboğazın bedeli tahmin edebilirsin. Yine faturalara yansıyor. Bir de şu var. Yenilenebilir enerji tesisleri kurmak için ham maddeye ihtiyacın var. Lityum, kobalt, bakır, silikon. Şu an bu ham maddeler için dünyada sessiz ama devasa bir rekabet yaşanıyor. Çin, Amerika, Avrupa hepsi aynı anda yenilenebilir enerjiye geçmeye çalışıyor. Hepsi aynı anda aynı madenlere talip. Bir örnek vermek gerekirse 2020'den bu yana lityum fiyatı bir noktada 10 katına çıktı. Bakır talebi o kadar arttı ki bazı analistler önümüzdeki 10 yılda ciddi bir arz krizi öngörüyor. Arz kısıtlı, talep patlama yaşıyor. Güneş paneli pahalandı, batarya pahalandı, kurulum maliyetleri arttı. Yani sistemi ucuzlatmak için yapılan yatırım kısa vadede sistemi daha pahalı hale getirebiliyor. Bu bir paradoks. Ve şu an tam ortasındayız. Şimdi bir adım geri çekil. Talep hızla artıyor, üretim yetişemiyor. Altyapı yaşlanıyor, geçiş süreci boşluk yaratıyor. Ham madde rekabeti maliyetleri yukarıya çekiyor. Bu beş şey aynı anda olduğunda sonuç tek: faturanız büyüyor. Ve bunu anlayan kişi artık farklı bir soru soruyor. Sistemi kim düzeltecek değil. Ben bu denklemin hangi tarafında durmak istiyorum?
Çünkü bu sistemde iki tür insan var. Enerji satın alanlar ve enerji üretenler. Satın alanlar her zaman bu denklemin insafına kalıyor. Fiyat artınca faturası artıyor. Başka seçeneği yok. Ama üreten tarafta olmak, kendi çatından, kendi sisteminden enerji üretmek bu denklemi tamamen değiştiriyor. Ve bu artık büyük şirketlerin ya da devletlerin tek elinde değil. Bireyler de bu tarafa çekilebiliyor. Bunun nasıl mümkün olduğunu, hangi adımlarla bu geçişin yapılabileceğini ve bu denklemin dışına çıkmanın gerçekçi yollarını ileriki videolarımda anlatacağım. Ve eğer bu videoyu faydalı bulduysan bir tanıdığına gönder. Faturanın neden büyüdüğünü merak eden herkes bunu bilmeli. Görüşürüz.